Selam millet. Herkesin büyük umutlarla beklediği Battlefield 6 çıkışından bu yana yüksek oyuncu sayısına ulaşmış olsa da topluluk tarafından neden hala yerden yere vuruluyor? Hatalar, hileler ve bitmek bilmeyen oynanış sorunları. Gelin bu son fiyaskonun perde arkasına ve en çok eleştirilen konulara birlikte bakalım. İlk ve belki de en sinir bozucu sorunla başlayalım. Büyük umutlarla tanıtılan Javelin anti-hile sistemi. Sözde hilecileri oyundan tamamen kazıyacaktı, değil mi? Ama durum tam bir felaket. Çekirdek düzeyinde yani kernel seviyesinde çalışan bu sistem yüzünden SteamOS ve Linux kullanıcıları oyuna giremiyor bile. Dahası Secure Boot zorunluluğu birçok oyuncunun bilgisayarında teknik sorunlara yol açıyor. Peki bütün bu eziyete değdi mi? Kesinlikle hayır. Oyunda hala aimbot kullananlar cirit atıyor. Hatta utanmadan oyun içi sohbette hileleriyle övünüyorlar. Kısacası Javelin, hilecilerden çok dürüst oyunculara dert olmuş durumda. Gelelim asıl kanayan yaraya, oynanış mekanikleri. Oyundaki TTK yani düşmanı öldürme süresi gereğinden fazla düşük. Buna bir de netcode denilen sorunlu sunucu altyapısı eklenince tek bir karede silinip gittiğiniz saçma sapan ölümler yaşıyorsunuz. Oyuncular haklı olarak düşmana yenilmiş hissetmiyorum, direkt oyundan silinmiş hissediyorum diye isyan ediyor. Silah dengesi ise ayrı bir komedi. Taarruz tüfekleri ve hafif makineli silahlar hiçbir tepme yaşatmayan lazer silahlara dönüşmüş durumda. Buna ek olarak keskin nişancıları inanılmaz güçlü yapan Seed Spot mekaniği yüzünden haritanın köşelerine pusan oyuncular maçları çekilmez hale getiriyor. Hadi hileleri ve teknik sorunları bir kenara bıraktık diyelim. Oynamaya devam etmek için bir nedeniniz var mı? Maalesef pek yok. Oyunun canlı hizmet modeli son derece yavaş ilerliyor. Bir sezonda sadece 2 harita geliyor ve ardından aylarca hiçbir yeni içerik göremiyoruz. Oyunculara sunulan kostümlerin ve kaplamaların hepsi birbirinin aynısı, hiçbir albenisi yok. Üstüne üstlük Battlefield ruhu olan kalıcı sunucular ve sunucu tarayıcısı gibi temel özellikler şirket için sanki kayıp bir teknoloji gibi. Her maçtan sonra dağılan lobiler yüzünden sürekli yeni oyuncu aramak zorunda kalıyor ve kendinizi botlarla dolu sunucularda buluyorsunuz. Bütün bu eleştiriler Battlefield 6'nın tamamen kötü bir oyun olduğu anlamına gelmiyor. Oyunun silah hissiyatı güçlü, ses tasarımı oldukça başarılı, patlamalar, araç savaşları ve yıkım sistemi doğru haritalarda etkileyici Battlefield anları yaratabiliyor. Conquest ve Breakthrough gibi büyük modlarda takım düzgün oynadığında Battlefield 6'nın sunduğu deneyimi başka bir savaş oyununda bulmak oldukça zor. Oyunun asıl problemi kötü bir temele sahip olması değil. Asıl problem güçlü temelin üzerine yeterince hızlı ve doğru içerik yerleştirilememesi. Oyuncular büyük haritalar beklerken küçük haritalar geldi. Büyük sezonlar beklenirken içerikler küçük parçalara bölündü. Teknik sorunlar düzeltilirken yeni denge tartışmaları başladı. Gerçekçi askeri kozmetikler beklenirken mağaza ve Battle Pass sistemi daha fazla ön plana çıktı. Battlefield 6 bu nedenle en çok sahip olduğu potansiyeli tam olarak kullanamadığı için eleştiriliyor. Peki ya gelecek yeni içerikler? Geliştirici ekip oyuncuların eleştirilerini tamamen görmezden gelmiş değil. Büyük haritalar ekleniyor, silah sistemi değiştiriliyor, portal geliştiriliyor ve deniz savaşları geri dönüyor. Özellikle Golmud ve 4. sezon ile yaklaşan Tsuru Reef gibi haritalar oyunun doğru yönde ilerleyebileceğini gösteriyor. Ancak Battlefield 6'nın uzun vadede başarılı olabilmesi için yalnızca birkaç iyi harita yeterli olmayacak. Oyuncular daha istikrarlı bir teknik deneyim, daha hızlı içerik üretimi, daha zorlayıcı görevler, daha dengeli mağaza sistemi ve hepsinden önemlisi daha fazla gerçek Battlefield deneyimi istiyor. Özetle dostlar, Battlefield 6'nın temelinde hala bir potansiyel yatsa da kötü silah dengesi, hile sisteminin çuvallaması ve içerik kıtlığı yüzünden oyun bir türlü toparlanamıyor. Peki siz Battlefield 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Tüm bu eleştirilere rağmen oyuna bir şans daha verilir mi? Yoksa seri yavaş yavaş kan kaybetmeye devam mı edecek? Yorumlarda tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.